Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarihin en önemli ve etkileyici sürümlerinden biri olan Rönesans'ı keşfedeceğiz. Rönesans yalnızca sanat ve bilimde bir patlama dönemi değil, aynı zamanda insanlığın dünyada gelişmeye evrildiği bir çağdır. Peki Rönesans nedir? Bu dönemde neler yaşandı ve neden her anı bu kadar önemli? Gelin bu soruları hep birlikte cevaplayalım ve tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Rönesans'ın kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelir ve bu dönem gerçekten de insanlığın başlangıcındaki karanlık bir dönemi, yani Orta Çağ'dan bir çıkış simgesidir. 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın başlarına kadar süren bu dönem özellikle İtalya'da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılıyor. Ancak Rönesans yalnızca bir finansal geçiş dönemi değil, aynı zamanda insanın, doğanın, sanatın ve bilimin yeniden keşfedildiği, insanın aklının ve yaratıcılığının ön plana çıktığı bir çağdır. Özellikle Floransa, Rönesans'ın kalbi oldu. Floransa'daki zengin Medici ailesi, sanatçıları, bilim insanlarını ve düşünürleri destekleyerek bu kültürel uyanışa büyük katkı sağladı. İşte bu dönemde sanatın, bilimin ve felsefenin sınırlarını zorlayan isimler ortaya çıktı. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Galileo ve daha niceleri. Rönesans'ın önemi sadece estetik bir yeniden doğuş değil, aynı zamanda bilimsel ve düşünsel devrimleri de temsil etmesindendir. İnsanlar artık geleceklerini kadere bağlamak yerine kendilerini ve dünyayı sorgulamaya, anlamaya başladılar. Bu, insanın merkezinde olduğu hümanizm gibi akımlarının da ortaya çıkmasını sağlayan bir yapıdır. Rönesans'ın doğuşu aslında eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin yeniden yaşamaya başlamasıyla başlar. Orta Çağ, Avrupa boyunca büyük oranda kompleksin etkisi altındaydı ve bu dönemde düşünsel anlamda fazla bir ilerleme kaydedilmemişti. Ancak 14. yüzyılın sonlarında İtalya'daki bilim insanları ve sanatçılar antik Yunan ve Roma eserlerini ve özgürlüğü yeniden keşfetmeye başladılar. Bu, insan merkezli bir dünya düzeni, yani hümanizm düşüncelerini doğurdu. Hümanizm, insanların yeteneklerine ve insanlara ait olanları temsil eder. Orta Çağ boyunca tanrı merkezli bir dünya anlayışı varken insanın kendi kaderini seçme gücü vurgulandı. Sanatçılar ve düşünürler insanı ve doğayı daha prosedürlü bir şekilde tasvir etmeye çalıştılar. Petrarca ve Erasmus gibi hümanist düşünürler insan aklının potansiyeline inandılar ve eski klasik metinleri okuyarak insanların kendilerini anlamalarını savundular. Bu, bütünüyle büyük bir değişimdi ve modern düşüncelerin temeline imza attı. Rönesans denilince akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz sanattır. Rönesans sanatçıları insan anatomisini, doğayı ve perspektifi büyük bir ustalıkla resmettiler. Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Rafael gibi büyük ustalar sanat tarihinde devrim yarattılar. Leonardo, Rönesans'ın en önemli figürlerinden biriydi. O sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir bilim insanı, mucit ve mühendisti. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tabloları sanat dünyasında çığır açtı. Onun sanatının içindeki ayrıntıları insanın ruhunun derinliklerini değiştirenliği ve ince işçiliği ile hayranlık uyandırdı. Ayrıca bilimsel gözlemleri ve anatomi çalışmaları sanatla bilimi bir araya getirdi. Michelangelo'nun heykelleri ve frenksleri insan ayrıntılarını kusursuz bir şekilde yansıtmasını sağladı. Özellikle Davut heykeli güç ve cesaretin bir sembolü haline gelirken Sistine Şapeli'nin tavanına yaptığı frenksler kutsal metinleri olağanüstü bir estetikle canlandırdı. Rafael özellikle Atina Okulu gibi eserleriyle biliniyor. Bu eserde felsefe ve sanatın bir arada nasıl uyumlu bir şekilde var olduğunu gösterdi. Eserlerinde simetri, düzen ve derin anlamların bulunması mümkündür. Rönesans sanatçıları ışık ve gölge kullanımı, perspektif teknikleri ve insan figürleri ile sanatın sınırlarını zorladılar. Bu dönem eserleri sanatı sadece bir estetik uğraş olarak değil, aynı zamanda düşünsel bir ifade biçimi olarak geliştirmeye başladılar. Sanat kadar önemli olan bir diğer alan ise bilimdi.
Rönesans döneminde bilimde yaşanan gelişmeler modern bilim anlayışının temellerini attı. Bu dönemde gözlem ve taramaların ön plana çıkması eski bilgilerin körü körüne inanma anlayışını alt üst etti. Rönesans bilimi doğrudan doğayı incelemeyi ve gözlemlemeyi teşvik etti. Kopernikus, güneş merkezli evren modeli ile dünyanın evrenin merkezi olmadığını öne sürdü. Bu düşünce o dönemde büyük bir devrim yarattı ve kilisenin öğretilerine meydan okudu. Galileo, teleskop kullanarak gökyüzünü inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Çalışmalarıyla modern astronominin temellerini attığını ve gözlemin gücünün ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Galileo'nun Jüpiter'in uyduları ve aydaki dağları teleskopla gözlemlemesi, resmen kilisenin öğrettiği bütün bilgilere meydan okuyan buluşlar arasında yerini aldı. Kepler, gezegenlerin güneş çevresinde eliptik yörüngelerde döndüğünü keşfetti. Bu buluş astronomi biliminde devrim yarattı ve gezegen hareketlerine modern anlayışın imzasını atmasını sağladı. Rönesans bilim insanları doğaya bakmanın ve kusurların azaltılmasını vurguladılar. Bu bilim özgürleşmesini ve doğa yasalarının sistematik bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Rönesans aynı zamanda felsefenin de özgürleştiği bir dönemdir. Niccolo Machiavelli gibi siyaset felsefecileri modern devlet teorilerinin temelini attılar. Machiavelli'nin Prens adlı eseri siyasetin etik dışını ayrıntılı olarak inceledi ve güç kullanımı üzerine pratik bir bakış açısı geliştiren bir çalışmanın toplumu nasıl etkilediğini tasvir etmesini sağladı. Rönesans düşünürleri Yunan ve Roma metinlerinden ilham alarak insanın bireysel aklını, özgürlüğünü ve potansiyelini yücelttiler. Erasmus, Thomas More ve Giordano Bruno gibi düşünürler kişisel ve toplum üzerine devrim niteliğinde fikirler ortaya attılar. Rönesans yalnızca bir sanat ve bilim devrimi değildi. Aynı zamanda modern dünyanın temel taşlarını döşeyen bir çağdı. Rönesans düşüncesi aydınlanma dönemini hazırlayarak insan aklının ve bilimin değerini yüceltti. Bugüne getirileri modern yöntemler, demokratik düşüncelerin ve sistemlerin temelleri bu dönemde atıldı. Rönesans'ın etkileri günümüzde bile devam ediyor. Sanat, bilim, felsefe ve eğitimdeki birçok yenilik bu dönemin birikimidir. Rönesans bize insanlığın ne kadar yaratıcı ve meraklı olduğunu, çevrelerini ne kadar zorlayabildiklerini ve geçmişten öğrendiklerimizle nasıl daha iyi bir gelecek kurabileceğimizi hatırlattı. Elbette ki Rönesans bizim bu kadar kolay anlattığımız gibi gerçekleşmedi. Belki binlerce insan fikirleri ve düşünceleri yüzünden idam ettirildi ve öldürüldüler. Çünkü Rönesans insanlığın yaratıcı potansiyelinin bir simgesiydi. Bu çağ insanın dünyayı anlama arzusunun ve zorlama yeteneğinin en büyük kanıtlarından birisidir. Rönesans'ın bugüne bıraktığı miras, sanatın, bilimin ve düşüncelerin nasıl karşılıklı olarak daha iyi bir şekilde insanlığın ilerlemesini sağlar sorusunun cevabını göstermesidir. Bu büyüleyici dönem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımı kaçırmamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.